Merhaba arkadaşlar. İnceleyeceğimiz parsel Kırklareli Baba Eski Nacak Köyü'nde 121 adet 9 parsel. Metrekare fiyatı 354 liraymış. 1624 metrekare. Resimlerden de gördüğünüz gibi düz bir arazi. Buranın incelemesini yaparken öncelikle parsel sorguda yerine gidiyoruz. Köy yerleşkesine yakın bir yer olduğunu görüyorum. Kırklareli'nin de İl Özel İdaresi'nin imar sayfası var arkadaşlar. Buranın köy yerleşkesine girip girmediği noktasına baktığımda şu kısım köy yerleşke alanı, benim parselim burada kalıyor. Köy yerleşkesine girmediğini görüyorum. Bununla ilgili yapılaşma şartı vesaire var mı? Buradan detaylıca bakabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu inceleyeceğimiz parseller için de hepsi geçerli olacak. Buraya niye bakıyoruz arkadaşlar? Köy yerleşik alanının içerisine giriyor mu, girmiyor mu, imar hakkı var mı, yok mu onu görmek için. Eğer bu parselim benim köy yerleşik alana girmiş olsaydı, bakın burada 0,60 emsalli 2 katlı 6,5 metre yüksekliğinde yapı yapabiliyordum. 2 adet konut amaçlı yapı yapabiliyordum. Yani bir parselimin içerisine 2 tane de bağımsız bölüm koyabiliyormuşum. Böyle bir hak verilmiş bana. Dolayısıyla burası her ne kadar vasfı tarlada olsa köy yerleşik alan içerisine girdiğinde burası bir arsa hükmüne geçiyor idi. Yani normalde bir tarlanın arsa olabilmesi için daha önceki videolarımızdan hatırlarsınız arkadaşlar. Kadastro parsel çeşitlerini izleyebilirsiniz ya da diğer videolarda da ara ara anlatmıştım. Onlara da bakabilirsiniz. Orada bir tarlanın önce üzerine imar gelecek, sonra imara uygun olarak imar uygulaması yapılacak. Ondan sonra akabinde terkler yapıldıktan sonra temiz imar parseli kesintilerden sonra ortaya çıkacak ve bunun üzerine de mevcut verilen plana göre bir yapılaşma şartı hakkı sahibi olmuş olacaktı. Ama köy yerleşik alanlarda bu tür durumlara çok fazla girmeden, fazla terk mevzularını gündeme getirmeden köy yerleşik alan içerisinde ise özel bir hak tanınıyor. Bu da ekstrem bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bilinmesinde fayda var arkadaşlar. Bu videomuzda da bunu söylemiş olalım. Şimdi yerimizin incelemesine geçtiğimizde bölge ortalaması 180 lira diye verilmiş. Bakalım, burada 135 liraya bir eylem var. 2 ay önce verilmiş. Dere yatağının kenarında 150 liraya bir ilan var. Ve burada 267 liraya bir ilan var. Metrekare fiyatı bizim yerimize metrekaresi 354 lira isteniyordu. Sanki şimdiden bir tık yukarıdaymış gibi görülüyor. Fakat ilan sayfasından biz bunu inceleyelim. Arazi düz bir formda arkadaşlar. Kadastro yoluna cephesi de var gibi görünüyor. Onu da bir kontrol edelim. Evet. Gördüğünüz gibi kadastro yolu burada bitiyor ama benim parselimin kadastro yolu var. Benim inceleyeceğim araziler kadastro yolu olan parseller olacak. Gördüğünüz gibi düz bir arazi arkadaşlar. Kodlardan da kontrol edebilirim. 88, 89, 89, 89, 88. Evet. Güney batıya doğru hafif eğimli, çok hafif eğimli kadastro yolu olan düz bir arazi diyebilirim ben buraya. Şimdi diğer parsellerin durumuna bakalım. Bakın burada benim yerim 575, ilanım zaten görünüyor, yeri belli. 755 liraya burada bir yer varmış. 258 lira metrekaresi. Benden istenen neydi? 354 lira. İlk noktada metrekaresi 100 lira daha aşağıya bir yer bulduk. 116'da iki parsel. Bakalım bunlar bizim için aynı değerleme kriterlerine giriyor mu? Bir kadastro yolu var mı? Ve arazi düz mü? Gördüğünüz gibi burada bir kadastro yolu görünüyor arkadaşlar. Arazinin eğim durumuna da bakalım. Arazinin eğim durumunda da çok fazla bir eğim görünmüyor. Yine kuzeye göre bakıp buradan kontrolünü yapabiliriz. 92 metre, 93 metre.
95, 94, 95. Evet. Doğuya doğru hafif eğimli ama çok fazla bir eğim yok. Düz arazi diyebiliriz arkadaşlar. Burası 95 metrekare iken yaklaşık 66 metrede 3 metre oynuyor. Yani bu da %3, %5 gibi bir eğime sahip. Dolayısıyla çok eğimli değil. Benim tarlamla kıstasa kıyaslamaya direkt girer. Yani ben ilk baktığım ilanda metrekaresi 354 lira istenen bir yerden 258 liraya bir yer bulmuş oldum. Yine burada bir yerimiz var. Metrekare 1869 demiş. Bunu hiç dikkate almama gerek yok. Köy yerleşkesine yakın bir tarladan bakalım. Bakın burada metrekare fiyatı 298 lira. Sanki bu köy yerleşkesine daha yakın gibiydi. Oradan öyle bakmıştık. 123 ya da 32 parselmiş. Yine Nacak köyünde. Bakalım burası nereymiş? 123'e 32 parsel girdiğimizde tarla vasfında 7000 metrekare bir yerden bakıyoruz. Evet, köy yerleşkesine çok yakın lokasyonda. Arazi eğimi olarak da durumuna bir bakayım. Dere yatağına cepheymiş arkadaşlar burası. Gördüğünüz gibi hafif eğim var. Ne kadar bir eğimlik durumu varmış? 120, 121, evet. 123, 122. %1, %2 bir eğime sahip arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı bunu söyleyebiliriz. Köy yerleşkesine yakın olması hasebiyle de bir kadastro yolu var mı yok mu onu kontrol edelim arkadaşlar. Dere yatakları kadastro yolu hükmünde değildir arkadaşlar. Bilginiz dahilinde olsun. Bir kadastro yolu yok gibi görünüyor arkadaşlar. Ancak köy yerleşkesine çok yakın olduğu için buranın 123 ya da 32 parselin ben bir köy yerleşkesine giriyor mu girmiyor mu ona bakmam gerekiyor. Bunu incelediğimizde köy yerleşkesine çok yakın ancak köy yerleşkesi içerisine girmiyor. Eğer dere yatağının bu kısmında olmuş olsaydı bu parselimin yapılaşma hakları vardı. Verilen emsal de 0,60 çok ciddi bir emsal aslında köy yerleşkesi için. 2,5 katlı bir yapılaşma için 0,60 emsal büyük bir emsaldir arkadaşlar. Yüksek bir emsaldir öyle diyebiliriz. Burada biz bunu da yine aynı tarla gibi kıyaslayabiliriz. Dolayısıyla buraya 298 lira denmiş. Benden istenen metrekare fiyatı 354 liraydı. Ben burada şu tercihi çok rahat bir şekilde yapabilirim artık. Şimdi bu üç parselin kıyaslamasına baktığımda buradaki parsellerin içerisinde şuradaki yeri kadastro yolu olmasa bile köye yakın olmasından dolayı tercih etmem gerekebilir. Tabii bütçemiz de burada ön planda arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bütçeme uygunsa buradaki parseli tercih etmem icap edecekti. Çünkü hem fiyat olarak daha ucuz hem de köy yerleşkesine çok daha yakın. Bunu şöyle düşünebilirsiniz, şöyle yorumlayabilirsiniz. Mesela buradaki parsel 300 liraysa buradaki parselin 200-250 lira etmesi gerekiyor ki zaten buradaki parselimizde metrekare fiyat olarak baktığımızda 258 lira fiyat verilmişti. Yani şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu 250 liraysa buradaki parselin 300 lira etmesi çok mantıklı, çok normal ama bunun 350 lira etmesi mümkün değil arkadaşlar. Yine emsal parseller bulabilir miyim? Araştırdığımda bunlara nazaran yer bulabilirim. Bakın burada bir tane köy yerleşkesinin içerisinde bir yer mi diye bir kontrol edelim burayı. Ada parsel bilgisi verilmiş mi? Bakalım. Evet, buranın herhangi bir ada parsel bilgisi verilmemiş arkadaşlar. E, Buradan ada parsel bilgisine ulaşabilirim. 137'ye 28. Bakalım 137'ye 28 neresiymiş? Evet, köy yerleşke sınırının dışında. Bu da buraya da metrekare satış fiyatı olarak ne vermişler? Bakalım. 86 lira fiyat vermişler. 15 bin metrekarelik bir yer. Çok ciddi bir fiyat farkı var. Bu fiyat farkı boyutunda bir takım bir şeyler yazmışlar. Açıklamalarını bir okuyalım. Evet, buranın metrekaresinin 86 lira olması da aslında iyi bir örnek olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Niye metrekaresi 86 lira vermişler? Şimdi açıklamayı okuyunca anlaşıldı. Arazimiz 15.636 metrekare ama bunun 7.088 metrekaresi bize ait.
Yani satılan kısım bu. Hisse satılıyor bize. 8547 metrekarelik yerinde de Milli Emlak'tan kiralama yapılmış buradan anladığım kadarıyla. Kiralamayı devretmek için öncelikli olarak hissedarı olarak sizin bu tapuyu almanız icap ediyor. Siz bu tapuyu satın aldıktan sonra da buradaki diğer yeri devir hakkında size verilebileceğini söylüyorlar. Dolayısıyla bölgede metrekaresi normal müstakil tarlaların 250 lira civarında ettiğini düşünürsek ki burayı da ben Google'a bir atayım bir de eğim durumunu kontrol edeyim arkadaşlar. Bu da bizim için bir örnek olabilir. Yerimiz geldi. Eğimini kontrol ediyorum. 95 metre, 97, 100, 106 metrekare. Burada bir eğim var arkadaşlar. Bir miktar. 106 metreden yüksekliği var. 95. Yaklaşık 9 metre. 200 metrede 900 metre pot farkı var. Bu da takribi olarak bize %5 civarında bir eğim olduğunu gösteriyor. %5-6 eğim oluyor. E, Ben burada şu şekilde yorumlayabilirim bunu. Burası 300 lira civarlarındaysa buraya yakın olan bu yerimin metrekare fiyatı. Burası 86 lira. Hisseli olduğundan biraz daha buraya nazaran eğimi fazla olduğundan dolayı ve köy yerleşkesine uzak olduğundan dolayı 200 lira civarlarında düşünsem bunun da yarı hissesi satılıyor. 200 liranın da hisseli satış olduğu için %70, %60 civarında bir fiyat alsam 140-150 liraya gelebilir. Ama metrekaresi 86 liraya satışı olan bir yerde buranın fiyatının da yüksek olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Hani şartları kabul edilirse bu şekliyle alakalı bu tarlada alınabilir mi? Alınabilir. Yine bütçenin uygunluğuna doğru. Bizim bütçemiz hatırlarsanız 600 bin liraydı. Bütçemin dışına çıkıyor ama bana fiyat belirleme noktasında bir örnek veriyor. Yani bu arsa yani bu tarla hissesi 86 liraya satılıyorsa 100 lira deyin siz buna. 110-120 lira, 150 lira civarlarında bu müstakil olsaydı edecek bir fiyatlama diyebilecektim. Şimdi burada müşterimize şunu söyleyebiliriz. Parsel incelemesi yaptık. Hepsi köy yerleşik alanının dışında. Kadastro yolumuzun artısı var. Burada kadastro yolumuz yoktu ama köy yerleşkesine yakınlık aslında o kadastro yoluna cephe olma özelliğiyle hemen hemen emsal bir nitelik alabiliyor. Bir önceki videolarımızda şunu söylemiştik. Geçit hakkı alınabiliyordu. Köy yerleşkesine yakın olan bir yerde geçit hakkı alıp burayla ilgili bir yapılaşma şartını sağlar mı ona bakabiliriz. Çünkü 7046 metrekare. Bakalım imar sayfamızda bu 7046'ya yapılaşma şartı ne veriyor? Mesela 5000 metrekareden büyük olan yerlerde yapılaşma şartını vermiş mi burada? Bu maddeleri kısaca okuduğumuzda arkadaşlar 1000 metrekareden büyük bir yerde bir yapılaşma yapacaksak burada bir imar planı yapılması zorunluluğunu görüyorum. Bununla beraber kamusal nitelikli bir yapı yapabilir miyim buraya? Evet yapabiliyorum. Ama öncelikli olarak işte imar planını ayarlayıp yaptırmam. Öneri imar planlarıyla buraya plan çalışmasını yaptırıp onun akabinde bir takım yapılaşma şartlarını getirebiliyorum. Burada da gördüğünüz gibi tarımsal niteliği birinci, ikinci öncelikli kullanılacak. Bir de sınırlı alanlarda yapılaşma şartlarını vermiş. Buna göre sınırlı alanlarda emsali 0,20, ikinci öncelikli 0,10, birinci öncelikli alanlarda da 0,08 veriyor. Binde 8 bir imar veriyor. Bu şu demektir arkadaşlar. 1000 metrelik yerde 80 metrekare yer yapabileceksiniz anlamına geliyor. Burada da yapılaşma şartları çok ön planda değil. Tarımsal nitelikli tarla olarak burayı değerlemem ve kıyaslamam gerektiğini de anlamış oluyorum. Evet, buradaki yorumlamamıza baktığımızda arkadaşlar emsal piyasa fiyatlarına göre olaya yaklaştığımızda benim metrekaresi 350 lira olan yerim bana bir tık fiyatı yüksek geldi. O yüzden ben müşterime bu bölgede bir yatırım yapacaksan daha uygun fiyatlı yerler var, alternatifler var. Onların üzerinde odaklanabilirsin diyebilirim. Burası 1600 metreymiş. Burası da 2900 metre. Metresi 2900 metre 250 liraya geliyor metresi. Benim 600 lira bütçem vardı. Mesela ben bu arkadaşa şu teklifi götürebilirim. Benim 600 bin lira param var. Burayı bana verirsen ben alırım diyebilirim. Ne olmuş olur? Metrekaresi 350 liraya gelen 1624 metre bir yer alacağıma
2900 metrekare az yukarısında aynı nitelikte yine kadastro yoluna cephe eğimi de hemen hemen aynı olan başka bir tarlaya yatırımımızı da bu şekilde yapmış olabiliriz. Evet arkadaşlar, bu incelemiş olduğumuz yerde de her zaman için tarla fiyatları biraz daha yukarıda olur. Yine nüfusun çok olması, o bölgede yapılaşmanın, o bölgedeki kullanım alana ihtiyacın daha hızlı olacağı, daha hızlı bir şekilde büyüme gerçekleştirileceği noktasında göz önüne alındığında nüfusu yoğun olan yerlerin, nüfusu çok olan yerlerinde tarlaların gelecek süreçte daha fazla değer kazanması, oralarda daha hızlı yapılaşmanın meydana gelmesi beklenebilir. Bu dördüncü incelemiş olduğumuz parsel arkadaşlar yine benim Çanakkale Biga Savaştepe köyünde ana yola yakın olan çeltik tarlası, bu incelemiş olduğumuz tarlaya nazaran da daha yüksek getirili bir yer olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Bu değerlememizi de burada bitiriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.